Peki şu an biz yeni bir ülke gördük mü? Yani burası benim şu an 105. ülkem oldu mu? How is life going on in the middle of Caribbean like this kind of island? Life sweet. İşte Karayipler bu ya. Benim aradığım şey buydu. Bence biz durunca hasta oluyoruz. Evet, hep öyle Psikolojik olarak da. Psikolojik rahatsızlık. Düşünün şu anda Türkiye'den 9000 kilometre uzakta bir yerdeyiz. Bu adalar nasıl oluştu? Bu insanlar nerelerden geldiler? Adamın yaşadığı evin güzelliğine bak. Şurası eviniz, şurası plajınız, şurası da geminiz. $150 diyor. 350 dolar. 600'den başladık, 350'ye düştük. What about your hair? Why do you put it in your Just to stay, you know what I mean? Caribbean Keep it style? clean. Oğlum çok iyi be. Şuraya bak. Evin plajı var. Gece oldu bakın. Geminin içinde nasıl bir parti var. Okyanusun ortasında Karayipler'de bir yerdeyiz. İnsanların Amerikan doları kazandığı bir yerde nasıl oluyor da Türkiye'den fiyatlar daha ucuz oluyor? Bak şimdi göstereceğim. Sizler şu anda kışı yaşarken biz burada yazı yaşıyoruz. Ve gerçekten şu ana kadar harika bir yolculuk yapıyoruz. Hazırsanız sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bize de keyifli bir Santa Cruz Karayipler gezisi olsun. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Karayipler ayağına hoş geldiniz. Ne kadar ilginç bir yerden bir giriş yapıyorum değil mi şu anda? Gemimiz bakın nereye yanaştı. Şu anda Türkiye'den yaklaşık 9000 kilometre uzaklarda Santa Cruz adında bir adaya geldik gemimizle. Ve bugün bu adayı keşfedeceğiz. O kadar uzakta park etti ki gemi, o yüzden bizi bu buggy'lerle taşıyorlar. Birazdan adaya keşfetmeye başladıkça sizlere hepsini anlatacağım. Bu yolculuğumuzda Karayiplerin ortasındaki bu adalar bölgesini sizlere anlatacağım. Aynı zamanda akşama kadar beraber gezeceğiz. Bu insanlar nerelerde yaşıyorlar ona bakacağız. Turizmi anlayacağız. Harika sahillere gideceğiz. Sizler şu anda kışı yaşarken biz burada yazı yaşıyoruz. Ve gerçekten şu ana kadar harika bir yolculuk yapıyoruz. En başından beri bütün videolarımı izlerseniz buraya nasıl geldiğimi, Karayiplere dair her şeyi görebilirsiniz. Hazırsanız sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bize de keyifli bir Santa Cruz Karayipler gezisi olsun. Şimdi çok merak ediyorsunuz. Bu kadar zenginliğin içinde fakirliğin nasıl yaşıyoruz? Neler düşünüyor ya? Biz hatırlıyorsunuz. Neredeydi kanka o? Kardeşim Dominik Cumhuriyeti'nde. Dominik'te ayarladık ya abi. Bunları da ayarlarız. Biz Tamam. YouTube yapıyoruz diye bize indirimli tur vermişlerdi kapıda. Şimdi adaya girince kapıda bizi yine böyle dayılar karşıladı. Bir soralım bakalım ne yapılıyor adada. Hiçbir bilgimiz yok. Zaten Türkler de sürekli buralara geliyor. Sanki Türkçe kaynak da bulamadım. No foto. Foto. Adanın ismi bu bak. Santa Cruz. Santa Cruz. Anlamadık nereye gideceğimizi. Santa Cruz. Welcome to Santa Cruz. Abi yine yağmur yağıyor. Bir kere ya. Dostlar bilirsiniz benim dünyada öğrendiğim şey ne? 100 küsur ülke gösterdik size. Hayatımızın 15 yılı yollarda çantayla gezdik. Bu şekilde yaşadık. Gittiğimiz yere yağmuru götürürüz. Şaşar mı abi sen de şahitsin. Yok güneş göremiyoruz yani bize nasip olmuyor. Sri Lanka'ya gidiyoruz sel alıyor. Tayland'a gidiyoruz tayfun oluyor. Buraya geldik kasırga başlayacak birazdan. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Bu son yağmuru gibi buradan hava geçebilir inşallah diye bekliyoruz şu anda. Şimdi burası Karayiplerin ortasında bir adalar topluluğu. Bulunduğumuz yeri de bir çizgiyle bölmüşler ikiye. British yani Birleşik Krallık ve Amerika diye Virgin adalarını ikiye ayrılmış. Bu Virgin adaların içerisindeki de en ünlü turistik ada bu Santa Cruz. Burası port liman kısmıydı. Bunun gibi başka adalara da gidebiliyorsunuz. Adalar arasında uçaklarla da gidebiliyorsunuz ama çok pahalı. Zaten Karayiplere baktığınızda şöyle bir S şeklinde yapar ve T Venezuela'ya kadar gidebilirsiniz. Bu adaların aralarında ulaşımlar çok pahalı olur. O yüzden bu gemilerle gezmek çok daha bütçe anlamında zorlamaz. Şimdi bizim gemimiz yanaştıktan sonra da böyle daha önceki videolarda anlatmıştım Miami'den beri. Bak yine söylüyorum o videolarımı izlemeden ne Karayipler ne Bahamalar gezisi planı yapmayın. Yolculuğunuzu yapıyorsunuz, adaları sizi getiriyorlar. Birazcık akşama kadar geziyorsunuz sonra yola devam ediyorsunuz. Böylece 3 öğün yemek dahil olduğu için de daha az para harcıyorsunuz ve yeni yerler görüyorsunuz. Peki şu an biz yeni bir ülke gördük mü? Yani burası benim şu an 105. ülkem oldu mu? Olmadı. Çünkü burası da aynı Porto Rico gibi Amerika'nın bir aslında dış işlerinde bağlı olduğu, iç işlerinde bağımsız olduğu bir adalar topluluğu. Yani burası Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bir ülke değil. Hala Amerika'nın bir adası aslında ama ne oy kullanabiliyorlar
pasaportları var mı bilmiyorum. Ondan bile emin değilim. Ama ülke olarak ne yazık ki burayı sayamıyoruz. Yağmur biraz dinsin. Keşfetmeye başlayacağız. Artık işimiz dualara kaldı. Ne yapıyorlar bakalım. Ne yaptınız? $350 diyor. 350 dolar. 600'den başladık 350'ye düştük. Tüm adayı gezdirecek. Şeye kadar tekneye 350 dolar. 4 kişi. Arabayla gezdirmek Arabayla. 250 dolar. Şöyle bir tane araba verecek bize. Öyle gezdirecek de çok pahalı. Biz yürüyelim daha iyi ya. Lan asgari ücretten haberi yok abinin galiba. Vallahi billahi. Bence şey yapalım. Limandan uzaklaştıkça fiyat düşer. Arka tarafa doğru gideriz. Amcam turizm katili olduğu için bizden 600 dolar gibi bir parayla kapıyı açtığı için kızdık. Bundan sonra katırlarla devam. Yerel halk bu halk işte. Hey, how are you? Hello. Müzikler böyle. Tam ada hayatı. Bob Marley, Faruk ve ekibi. Diyeceksiniz bu adalar nasıl oluştu? Bu insanlar nerelerden geldiler? Aslında bu önceki videolarda da anlatmıştım. Hem Orta Amerika'da hem Güney Amerika'da hem de Karayipler'de insanlar zaten binlerce yıllardır yaşıyorlardı. Amerika'nın keşfinden sonra sanki bulunmuş gibi konuşmaya başlandı. Tarih değişti. Yani buranın da aynı Avustralya gibi yerlileri vardı. Sonra burada ticaret savaşları başladı. Birleşik Krallık, Danimarkalılar, Hollandalılar, Fransızlar, İspanyollar, Portekizler kolonyal dönemde buraları paylaşmaya çalıştılar ve kendi aralarında bir savaş içerisine girdiler. Ondan sonra da işte bu adalardaki şu an günümüzde gördüğümüz insanlar gelmeye başladı. Nereden? Daha çok Afrika'dan. Yani bu insanların kökü gördüğünüz birçok insanın hem yerel halkı hem aynı zamanda Afrikalılar. Sor bakalım sorumuzu. Kardeşim şimdi günümüzde Evet. beyaz ve siyahi diye tanımladığımız iki insan türü var. Tamam. İkisinde aynı özellikleri var. Peki bu siyahi tür ve beyaz tür nasıl oluştu? Homo sapiens ilk insan. Ona inmemiz lazım. Nasıl gineceğiz? Onu kimse kanıtlayamaz ki. Bilmiyor değil mi kimse? Bilmez ki. Yani O zaman ilk insan nasıl geldi? işte elmada. Elma. Peki sana bir sorum var. Sor kardeşim. Ya düşün Adem'le Havva işte elma yedi olayı var ya. Evet. Dayanamamış elmayı yemiş yasak elmayı da. Tabii. Ya bunu yapan günümüzdeki hani diyorlar ya geçen senin gittiğin programda ne demiş tadı anlatsana ya. Adem dayanamamış elma yemiş Havva için. Biz ne yapalım? Biz ne yani? yapalım? Biz nasıl şimdi Instagram'ı var, osu var, kafamız karışıyor. Keşfete bir giriyorsun neler çıkıyor ortalıkta. Allah kahretsin. Adem şimdi yaşasa ne yapacak yani? Hani Ya. düşünüyorum o zamandan kafası karışmış. Biz insanoğlu hiçbir zaman normal bir şey Bunu bulamayız. senin arkadaşlar. arkadaşın çok iyi açıkladı ya neydi grup? Aynen Ozan. Neydi? Sercan'la Ozan. Neydi Hikayeden adamlar. bunlar? Selam olsun onlara da. Selam olsun izlesinler. O çocukları da müthiş programlar yapıyorlar. Geçen katıldık da. Sen kimsin Çok da ya? keyifli. Abi biz kimiz ya? Adem dayanamamış. O yüzden ilk insana kadar Homo sapiens ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Kitapları da vardır. Öneririm arkadaşlar. Yeah, this is DJI. There it is. Yeah, it's like a selfie camera. If I want, I can just turn it around. Like 3 clicks. It goes like this. Where are you from? That's awesome. Huh? USA? Michigan, yeah. Michigan, hi. Pleased to meet you. Turkey, Istanbul. What's that? It's a microphone. Oh, I see. It goes with that. Yeah, it's connected. Nice. Where are you from? Turkey, Istanbul. We're sorry we're from America. No worries. Üzgünüz Amerikalı olduğumuz için diyor. Düşünebiliyor musunuz? Şu kameraları görünce şaşırıyorlar. Tepkileri gördünüz. Genci de bazen böyle biliyor musun? Allah'ım yine yağmur başladı. Bu sefer daha hızlı geliyor. Taksi bulduk. Kişi başı 5 dolara götürecek. Buraya kadar gelebildik. Ne olmuş? Allah'ım. İçeride bari Ne yapmış? Bir şeyler mi içmiş içerdik? Kötü şeyler mi? Hadi götürüyor bizi. Yollara bak. Sanki hani burada üretim var. O derece. Hep böyle altın takmayı falan da seviyorlar. Adada paso bir şeyler içiyorlar. Tahmin ettiğiniz sigaramsı şey. Asla önermiyoruz da. Olabildiğince de uzak durmanızı öneririm hatta. Ama başımız dönüyor şu anda. Çok yaygın. Ne yazık ki. Deniz bu adam bizi kaçırmaz. Nereye kaçacak ki? Ada zaten etrafı belli. Döneceğimiz yer yine aynı yer. Ya ayrıca abi şu ekibi niye kaçırsın ya? Şu ekip. Baksana şu ekipte hayır gelir mi ya? Onlara baksana. Hırsızlar çekti ya. Şu ayı Kardeşime baksana. Serkan abi teşekkür ederiz. Sadece 1 dakikalık yolculuk için 20 dolar verdi. Ama Sezen. Sezer. Ben ne yaptım? Sezer paraya kıyar abi. Sezer'de para çok. We were expecting 30 minutes drive. 30 minutes drive. Adam da şaşırdı. Abi en yakın kara parçası 6000 kilometreler Uber diyor ya. Adaya geldik. PJ kardeşimizi çok sevdik. O da bizi çok sevdi. Is it gold man? Yeah, man, we got a goal. And you still live in Brooklyn? You used to. Yeah, man, live in Brooklyn. How old are you? 34. 34. Actually, I'm making 34 on Friday. Oh, already happy birthday. Yeah, man.
don't know. Is it originally gold or Of it looks course. like? Oh really? 14 karat. Çok severler Real böyle gold. şeyi. What about your hair? Why do you put it in your Just to stay, you know what I mean? Caribbean Keep it style? clean. Keep it clean mi? Keep it clean. Böyle bu şekilde temiz kalıyor diyor. man. Aa. How 15 often? years. 15 years. How often do you take a shower and wash it? Every day? No, I don't wash it every day. Probably every couple weeks wash it. Yeah. Abi yıkanmıyorlar. Vallahi yıkanmıyor. How is life going on in the middle of Caribbean like this kind of island? Life's sweet. Everything's sweet in the Caribbean. Visit the Caribbean, come down. You know, You like just living free here? living. You eat good food, meet good people, got great beaches. You know, we gotta go to Europe still, stay away. So I just want to ask you only one question. Çok merak edilen bir şey. Issız adaya düşsem olayı var ya. Do you even get bored on the island? Because it's small. Bored? Bored. Nah. None. Well, I live here, so sometimes I maybe get bored, but you can always go to the beach every day, take a drive, go to the bars, hang out. So, bored? Nah. So Nah. he moved here from the New York, so he's not. Yeah, Man, man. sounds cool man. Yeah, Sounds man. cool. And you can show your card maybe if they come here they find you. Cash ahead, taxi and tour. Cash ahead. Look for The us. best in the island. Of course, Karayipler'de look for us. daha iyi bulana kadar en iyisi bu kardeşimiz. Johnson. Thanks man. Thank you. For sure. What's your name bro? Ama abi DJ. çok mutlu değil mi ya? Nasıl gülüyor görmüyor musun? Go here, they need to find you. Everything. Everything. Everything we got. No limit. No limit. No limit. We have one more question after turn off the channel. Adamın enerjimi yükseltti. Görüyor musunuz? Bir de istemsiz böyle bir hareketler var. Hani tam burada yaşayan insanlar ve siyahi kardeşlerimizin o rahatlığı var ya adada da tamam onun da etkisi vardır ama onu canlı canlı gördünüz. Az önce şurada Amerikalı bir aileyle tanıştım. Burayı onlar işletiyorlarmış. Güney Carolinia'dan buraya gelmişler. Ve dedim ki adada en güzel dalış için keyif yapmalık plaj neresi dedim. Burası tabii ki dediler. O yüzden herkes buraya geliyormuş. Günde de buraya genelde bir gemi en fazla 2 gemi geliyormuş. O yüzden bu adalar içerisindeki en sakin yerlerden birine gelmişiz. Cook mu dedi, St. Thomas mı dedi bir yer dedi. Oralar dedi mesela çok kalabalık oluyor o diğer adalar bölgesi. Gezmesi hiç keyifli olmuyor, trafik oluyor dedi. Çok güzel yer seçmişsiniz dedi. Ben de onun yalancısıyım. Çok güzel görünüyor ama tertemiz baksanıza. Bak gemiyi şuraya park ettik. Arabayla geldik. Burada kafe var, restoran var. Şurada da denize gireceğiz. Şunlar hep resiflermiş. Şnorkelinizi alıp resif dalışı yapabiliyorsunuz burada. Bak hava açtı bile. Tamam işte bunun yağacağı bu kadar. Buraya kadar geldik madem. Bir Karayiplerin denizine bakalım nasılmış. İstanbul ne tarafta ağlar? Soğuk soğuk soğuk. Çok serin ama. Nasıl bu sıcak mı? Normalmiş gibi abi sence? Bence değil buz gibi. Nasıl buz gibi ya? Resik yokmuş ki taşmış bu. Bak. He? Ya film sahnesi gibi şu an. Öyle mi? Değil mi böyle? Düşünsene gemiyi şuraya park etmişsin. Burada da yüzüyorsun. Okyanusun ortasında Karayipler'de bir yerdeyiz. Şimdi az önce birazcık böyle denize girdik, yüzdük, keyif yaptık. Şimdi size geldiğimiz yerde biraz da bilgi vereyim. Düşünün şu anda Türkiye'den 9000 kilometre uzakta bir yerdeyiz. İnsanların gemilerle buraya akın akın geldiği bir coğrafya burası. Ve birçok plaj var. Plajlarda işletmeler tabii ki bu şekilde kurulmuş. Ve bu kadar yoğun turizm olan bir yerde sizce fiyatlar nasıldır? Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Az önce Instagram bir hayalin peşinde hesabımda da paylaştım. Oradan bakarsınız. Hem Reels'ta hem Story'ler. Orada da birçok aktif şekilde kullanıyorum ve orada daha hızlı gezi rehberleri öneriyorum. Fırsatçılık yok buralarda. En beğendiğim şey bu. Amerika gibi bir ülkedeyiz. Şu an belki 1000 kilometre küsür ana karaya uzaklıktayız. Ve böyle bir yerde gelin. Diyelim ki denize sıfır bir yerde az önce söyledim ya. Kişi başı $20 verip şezlong, şemsiye kiralıyorsunuz ya. Bir de bar ve restoran fiyatlarını size göstereyim. Gelin de bir şaşırın bakalım. Hani bu kadar uzak insanların Amerikan doları kazandığı bir yerde nasıl oluyor da Türkiye'den fiyatlar daha ucuz oluyor? Bak şimdi göstereceğim. Burası bizim takıldığımız o mekanın Beach Club kısmı. Şurada insanlar nazikçe sıralarına giriyorlar. Şurası bar tarafı. Girelim abi içeriye. Şurada siparişinizi veriyorsunuz. Allah aşkına bakar mısınız? Şöyle mesela bir karides yiyecek olsanız $13. Taco yerseniz $15, $18 civarında.
Şurada burger yerseniz 15-16 dolar ödüyorsunuz. Bak en ilgincini göstereyim. Bira 6 dolar. Şurada aşağıda su 2 dolar. Kola falan 3 dolar ya. Gerçekten anlayamıyorum. İnsanın aklı almıyor. Biz mesela bir yere giderken Türkiye'de, ben Fethiye'de yaşıyorum abi. Tatile giderken korkuyorsunuz, tahmin ediyorum. Hani herkesin son yıllarda Türkiye'de eleştirdiği şey zaten bu. TL kazanmamıza rağmen bir dolar ya da euro kazanan ülkeye nazaran biz nasıl daha pahalı oluyoruz olayı var ya. Yorumu siz yapın. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Binlerce kilometre karalardan uzak bir yerde, okyanusun ortasında bile adamlar fırsatçılık yapmıyorlar çünkü. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Yine bu videomuzun da bir mesajı olmuş olsun. Böyle bir yerden bu mesajı vermiş olayım dedim. Çünkü üzülüyorum ya valla. Sizler de gezin istiyoruz. Sizler de görün istiyoruz. Sizler de keşfedin istiyoruz. Rehber olsun istiyoruz. Aynı zamanda ülkemiz gelişsin. Ülkemize katma değer yaratacak şeyler olsun istiyoruz. Ama ne turisti ne de kendi halkımı kazıklayan bir sistemin içerisine ben dahil olmak istemiyorum. Ve bence Türkiye'de bu konuda, özellikle beach club'lar konusunda çok büyük de bir fırsatçılık var. Üzgünüm, belli başlı yerlere kesinlikle hani sözüm meclisten dışarı, ama bazı yerler için sizler de biliyorsunuz o yerlerin nereler olduğunu. Ne yazık ki böyle durumlar olabiliyor. Amerika'da da kazıklanmıyorsun. Verdiğin paranın hakkını alıyorsun. Hele bir de dolar kazanıyorsan rahat rahat da yaşarsın. Şu an adanın etrafını dolaşalım dedik biraz. İnsanlar nerede yaşıyor diye. Aklıma bir şarkı geldi. Olmaz olsun cebimde milyon dolarlar. Yanımda Yaşayacaksın ev sen mi? ol. Abi bu işte. İstediğim hayattaki ev, yemin ediyorum bu. Kardeşim fazlası o ev değil. kaç milyon dolar ki? Belki değildir biliyor musun? Bilemezsin de Belki yani. kaçak yapılmıştır. İmar Kaçak. yoktur. 2B'dir belki. Şuradan gidiyoruz şöyle dolaşarak, adamın yaşadığı evin güzelliğine bak. Az önceki o restoranların, barların oradan çıkıyorsun. Zaten çok bir nüfus yok buralarda. Yani bütün adalar topluluğunda 60 bin kişi yaşıyor. Ve herkes turizmle geçiniyor ve bu şekilde adanın etrafındaki denize sıfır yerlerde yaşıyorlar. Evinden çıkıyorsun, manzara bu. Panama taraflarında da görmüştüm. O videolarımı da izlemenizi öneririm. Bunu neden söylüyorum? Benim hedefim dünyadaki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 197 ülkeyi de görmek ve gittiğim her yerin rehberlerini sizlere hazırlamak. Daha önceki dünya turlarından bir tanesinde Orta ve Latin Amerika'yı neredeyse tamamen gezmiştim. Şimdi Karayipler'de çok büyük bir beklentiyle gelmedim ben buralara. Benim amacım, bak yine söylüyorum, önceki bölümlerde de anlattım. Belki beni daha ilk defa takip ediyorsunuzdur. 15 yıldır geziyorum. YouTube'da daha son 1-2 yıldır büyüyorum. Daha yeni yaptığım içerikler çünkü fark edilmeye başladı. Kıymet anlamında. Çünkü biz o TikTok'taki gibi şeyler üretmiyoruz. Sonuçta bilgi, tecrübe, deneyim. Dünyaya dair bilgiler veriyoruz. Şaklabanlık yapmıyoruz burada içerik üretirken. O yüzden çok zor bir yaptığımız, aslında niş bir kitleye hitap ediyoruz. O yüzden belki ilk defa denk geliyorsunuzdur. Bunu niye söylüyorum? Buralardan çok büyük beklenti için gelmedik biz. Bizim amacımız bu gemiydi. Şu arkadaki o koca şehir var ya, onu yaşamaktı. Ama hani ben gelirim deniz, Orta Amerika'yı nereyi gezerim? Bize ne önerirsin? Latin'de işte Peru, Arjantin, Brezilya, Şili, Bolivya. Yani ben neredeyse hepsini gezdim. O videolarımı lütfen YouTube'da izleyin. O zaman bu evleri, buradaki yaşamları, bu Latin Amerika kültürünün nasıl bir şey olduğunu çok daha iyi anlarsınız. Rahat planda yaparsınız. Bak mesela bu da bir başka ev. Adamın köpeği çıkmış, manzaranın tadını çıkartıyor. Buradakiler de havlularını atmışlar, deniz, kum, güneş keyfi yapıyorlar. Bu sefer sağlam geldi. I'm making video. Where are you from? Florida. Florida. Yeah. Ah, And you? Turkey, Istanbul. I want to go to Istanbul so bad. Have you ever been there? I've been to Turkey, to Ephesus, Ephesus, but not to Istanbul. You should include that route as well. It's I good. want to go. We're looking at a cruise, a Virgin. Oh, sounds cool. Yeah, it stops by in Istanbul as well, as far as I know. You will love Turkey. I guarantee you, for sure. Yeah, I watch a lot of movies from Turkey, but they're dubbed in Spanish. Oh, really? I love it. That's how I Oh. fell in love with Istanbul, watching all these shows, you know. Yeah, I see. Even a TV series makes a huge advertisement in this kind of, the tourism industry actually. Yes, yes. I see your the point. series, and sometimes it's 100 episodes. I watch them all. It's so popular, especially in Latin American countries, our TV series. Yes. We look forward to hosting you in Turkey then. Oh, I would love. I can't wait to go. It's my dream to go and spend. For sure you are gonna love it, and you will look forward to going back again. Yeah. Thank you guys.
Çok eğlenceliler. Böyle hemen sosyalleşiyorlar. Efes'e gelmiş daha önce. Bu gemilerle İstanbul'a da gelmek istiyorum. Televizyon dizilerinde gördüm diyor. Yine söylüyorum, bizim bu dizileri dünyaya kim sattıysa bakanlığın, Turizm Bakanlığı'nın yapamayacağı hizmeti yapmış. Türkiye'yi tanıtma anlamında. Bunu milyonlarca kez söylemişimdir. Helal olsun. Bak kadın da aynı şeyi söylüyor. Yine öyle bir yağmur başlamıştı. Ağacın altında sığındık. Birazdan yine geçer muhtemelen. Bak şöyle dolaşmaya başladık adanın etrafında. Çok güzel oldu ya buralar. Çok bakir, bembeyaz kumlar. Bir yanda çok renkli deniz görüyorsunuz. Bravo kardeşim, bu arada tebrik ederim plastiği topladığın için. Her zaman, her zaman. Buna bir Ülkemizde dikkat de var. edelim. Burası bana şeyi hatırlatıyor Deniz. Nereye? Gitmiştik ya Panama'da Kaya Zapatillas, Bocas Adası'nın Bocas, içinde ha. Kaya Zapatillas vardı. Oralar Renk gibi değil falan mi? Aynı. Burada onunla biraz daha palmiye vardı ama genel itibariyle Çok güzel ama ya. Bak bu kısmı güzelmiş. Ben burayı daha çok beğendim. Olayı zaten bu. Adam gelip buraya gemiyi park ediyorlar. Deniz, kum, güneş keyfi yapılır. Size bir Roma'yı, Paris'i, Londra'yı anlatacak kadar bilgi veremeyiz burada. Tamamen deniz, kum, güneş. Hey, how are you doing? Aloha. Good. Fantastic, you? Perfect. We are just walking around the island. Sen herkes ya sarhoş gibi ya uyuşturulmuş gibi değil mi? Durduk yere bak günlerdir yoldayız. Herkes bir mutluluk selamı veriyor. inanılmaz. Anlayamıyorsun. Ben mi bir şey yaptım yanlış? Ben bir şey diyeceğim arkadaşlar. Mazur görmeyin, yanıyorum, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Aa bak ne gördüm şu anda. Bakın işte Karayipler bu ya. Benim aradığım şey buydu. Şöyle birazcık sahilde oturdum. Dalgaları dinledim. Hiçbir şey yapmadan durdum. Bakar mısınız kumların güzelliğine? Şöyle bembeyaz kumlarda yürüdüm. Böyle yavaş yavaş geri döneceğim dolaşarak. Her yer böyle işte. Bunun gibi plajlar var adanın etrafında da. Yağmur da geçti. Şimdi tam deniz, kum, güneş keyfi yapmanın zamanı geldi. Şöyle biraz adanın etrafındaki başka yerlere baktım. Hep böyle size az önceki gösterdiğim gibi plajlar var. Bir de dalış noktaları var. Oralara gidebiliyorsunuz ama bizim o kadar vaktimiz yok. Zaten dünyanın bir sürü yerinde daldım. Resifler bir süre sonra aynı. Dediğim gibi ama güzeldi. Ben beğendim burayı. Tek tek Kafe eyaletler var. açmak isteyenler bence böyle bir şey düşünebilir. Bayağı da şey olur yani. Abi insanlar gelir. ama şurada Bahamalar yazıyor. Bahamalar ülke. Eyalet olarak değil aslında. Eyalet değildir belki ya. Tüm ülkelerin şeyleridir. Bazı ülkelerin de var. Bizim maksimum bilgi verme şeklimiz. Mesela doğru, yani. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bize güvenerek gezmeyin. Yapmayın. Burası güzeldi. Şimdi böyle Senin adanın şeyin- etrafına dolaşacağız. Hep taksiler geçiyor bak böyle. Lan bunun birine bir adanın etrafından dolaşsak mı diye düşündük ama emin olamadık. Zaman yetmeyebilir diye. Güzel yeri az önceki plajların olduğu yer demişler. O yüzden risk etmek istemedik. Böyle yolun kenarından yürüyerek gidiyoruz. Çok saygılılar. Bak siz yürüdüğünüzde duruyorlar mesela yavaş yavaş. Kaldırım yok çünkü yolun kenarından yürüyorsunuz. Bütün mimari de böyle bak tek katlı evler var. Şu tepelere yüksek binaları kurmuşlar. Oraların mesela manzarası çok güzeldir. Ama adada hiçbir şey yokmuş başka. Tamamen turizm. Yani haritadan bakınca bile bazen nerede olduğumu anlayamıyorum. Fethiye'deki evim nere, ben neredeyim? 10.000 kilometre fark var arada. Karayipler'de okyanusun ortasında. Denize sıfır yerlerde yaşıyorlar. Adamın evi bu, önü okyanus. Şunun da rengi çok güzelmiş. Param olsa da keşke ben alsam. Sen de hala otostop. Yaşıtların birer birer evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Şapka sat, The Caesar Collection, kıyafet sat, şort sat. Hala aklım yaşayamadıklarında kardeşim. Bu tamamen tercihlerden ibaret bir hayat tarzı ya. Biz bunu seviyoruz yani. Hani şu an muhtemelen siz ayaklarınızı uzattınız. Akşam bir saatte çekirdek çitleyip çay içerek bizi izliyorsunuz. Sevebilirsin, sevmeyebilirsin. Yorucu da gelebilir sizin için mesela. Keyfi de belki gıpta da ediyorsunuz ama ben çok keyif alıyorum. Ben de abi. Hayat böyle güzel ya. Bence yollarda olunca enerjimiz de daha yüksek oluyor. Onlar da onun farkında bence. Biz yollardan devam ya. Bayağı uzun bir süre. Bence biz durunca hasta oluyoruz. Evet hep öyle Psikolojik oluyor. olarak da. Psikolojik rahatsızlık başlıyor bende artık. Ya o yüzden hani bu insanın tamamen karakteriyle alakalı. 5 parasız da olsak biz bir şekilde gezmeyi başarıyoruz. O yüzden şüphe yok.
Ben kıskandım evi. Bunda tel yok. Merak ettik, bakmaya geldik. Acaba Karayipler'de insanlar nasıl yaşıyorlar? Oğlum çok iyi be. Şuraya bak. Evin plajı var. Şurası eviniz. Şurası plajınız. Şurası da geminiz. Kanka. Oğlum bu nasıl bir hayat lan? Bu çok iyiydi. Serkan abi, sen milyon dolarlık adamsın. Hala kasada gidiyorsun koştur. Aynen eski günlerdeki gibi. Yapıştır. Çok güzel oldu be. Oturun. Şey olmasın. Haydi bakalım. Okay brother. Otur diyor Sezer. Silkelensek 4 milyon takipçimiz var. Hala devam. Hala devam ki. Bunun tadı ayrı güzel değil mi? 20 dolar çıkmadı. Sezer benle geze geze artık fakirliği yaşıyor. Sağ olsun. Oh be, çok güzel. Bu adamlar aldı bizi. Thank you guys. Bye bye. Take care. Bak, insan her yerde insan. Görüyor musun kardeşim? Şimdi burada hayat nasıl geçiyor? Arkamdaki arkadaşı görüyorsunuz. Göremiyorlar. Göremiyorlar mı? Şu an görebiliyorlar mı? Hala göremiyorlar. Biraz sol yapman gerek. Sol yaptım. Şimdi görüyorlar mı? Meydandayız. Müzik açmış. Bir şeyler içiyor. Yavaş yavaş takılıyor. Hayat bu. Çok ilginç. Hani saç tarzı da o Jamaika, işte o Bob Marley tarzı var ya, örmüşler. Herkesin saçları böyle. O saçları da adam sabah açıkladı ya. 2 haftada 3 haftada bir yıkıyor. Böyle yavaş yavaş yaşıyorlar burada. İlginç bir adaydı. Hayır, burada resifler var. İstersen gelip buradan hemen etraftaki dalış bölgelerine gidebiliyorsun. Geminin park ettiği yerde bile. Buradan yeleklerini alıyorsun. Aa, vallahi pişi. Koy üstüne şekeri. Buradan aldırıyorlar. Aha bak, direkt burada girebiliyorsun. O kadar temiz bir coğrafyası var. Zaten sabah biz görmüştük. Yağmur yağdığı için koşturarak gelmiştik. İnsanlar şuralarda resiflere dalıyor şnorkellerle. Ama size bir şey göstereyim. Şu kordonun kıyı bölgesinin güzelliğine bakın. Palmiye, kokonat ağaçlarının eşliğinde böyle adanın etrafından dolaşabiliyormuşsunuz. Çok beğendim. Biliyorsunuz, dünyayı gezmeniz için biz de sizden gelen tepkileri dinledik ve Beni de Gezdirin diye bir platform kurduk. Bu platformun içerisinde gezi kartları oluşturduk. Gittiğimiz ülkelerde 16 soru şeklinde ne yaparsınız, ne yersiniz, nasıl gidersiniz, vize, aşı, ulaşım, her şeyi bu kartta anlatıyoruz. Aynı zamanda diyelim ki Mısır'a gideceksiniz. Mısır'a dair bildiğimiz her şeyi bu sorulara göre video olarak da Sezer'le beraber hazırladık. Beni de Gezdirin'i şu anda hem iOS'ta hem Android'de indirip birçok yerine gidebilirsiniz. Daha şu anda Mısır, Dubai, Phuket, Bali gibi yerlerin hepsinin kartları hazır. Yakında Amsterdam, Paris, Roma'da hazır olacak. Muhtemelen şu an videoyu izlerken çoktan yayınlanmıştır. O yüzden bundan sonra bir yere gideceğinizde Beni de Gezdirin de bizim bu bütün tecrübelerimizi görebileceğiniz kartlarımızdan alın. Planlayın, uçak biletinizi alın ve siz de gezin diye düşündük ve böyle bir girişimde bulunduk. Bizleri desteklerseniz de çok seviniriz. Çok zorlu bir süreçti ama çok keyifli oldu. Şu ana kadar binlerce kişi satın aldı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve inanın bir tane bile kötü yorum almadık. Demek ki bu gönül verdiğimiz işi doğru bir şekilde sizlere de aktarmışız. Detayları açıklamaya da bırakırım. Oradan bakarsınız. Şimdi yavaştan şöyle adanın etrafında dolaştık. Gemiye doğru dönmeye başlayalım. Ya gemide bazı şeyler yoktu. O yüzden gelmişken karada marketten sakız, şeker falan alacağım. Markete gidiyorum. Bu çocuk bana yardımcı oluyor. Sağ olsun. Allah'ım, Latin'e geldiğimiz belli oldu. Bak, sokakta bangır bangır müzik dinliyorlar. Burada market de varmış. Az önce polis de gördüm. Adada polis falan da var. Sanırım bir 20.000 kişinin yaşadığı bir yer olduğu için ne olur ne olmaz diyorlar. Normalde Amerika'da birçok yere köpekle falan girebiliyorsun. Kediyle, köpekle, ama burada köpek girilmez uyarısı var. Şöyle bir market. Ya inanmayacaksınız. Bak, kamerayı koydum, parayı ödedim. 7 dolar mı ne ödedim? 5-6 tane sakıza. Kadın diyor ki çok güzel kamera. Bunların hepsi sizde var. Aslında sizden bize geliyor. Çok ilginç şu tepkileri var ya. Şaşırırsınız. Hemen adada medeniyet testi yapalım.
Evet, teşekkürler. Geçti. Sağ olsun. Böyle bir yer abi. Şuradan bir gürültü geliyor. Everybody? All right. Get some legs up on the bar. Get up on the bar. Ha, barmış burası. Takılıyor. Çok güzel insanlar ama ben beğendim ya. Amanda. Güler yüzlü, kendi hallerinde tatlı insanlar. O kadar büyük ki aslında içindeyken anlamıyorsun. 16 katlı bir şehrin içerisindeyiz aslında. Böyle park ediyor koca bir kent. İnsanları indiriyor. Sonra geziyorsunuz. Sonra yüzen otel yoluna devam ediyor. Güzel bir tecrübe oluyor her şeye rağmen. Hani bunun ben farklı versiyonlarını da ileride yapmak isterim. Hem buralarda bir dünya yere gidebiliyorsun hem mesela Kanarya Adaları'na var. Akdeniz'de bir dünya ülke var. İstanbul'da mesela o rotalardan bir tanesinde. Kuşadası var mesela bir tanesi. Hong Kong, Singapur, Tayland işte o tarafların olduğu Güneydoğu Asya'da yapabilirsiniz. Yani daha bir dünya alternatifi var. Belki de bu da benim hayatımda ilk defa tecrübe ettiğim ama daha belki de yeni bir seyahat kültürümün parçası olacak bilinmez. Sonuçta amacımız hep yeni bir şeyler öğrenip size aktarmak. Şimdi normalde sahilde yemek yiyebilirdik ama restoranlar güzel değildi. Zaten bunu yazmışlardı yabancı bloglar. Genelde bu kruzlarla geliyorsanız geminizde yiyin daha iyi diye. Bizim gemide de her mutfak var. Gemiye çıkıp şimdi yemek yiyeceğim. Görüyorsunuz bak Türkçem bile gitti. Gözümün altı da ağarmaya başladı. Enerjiyi bir alalım. Şimdi baktım hazır ışık da güzel dedim adayı bir de tepeden göreyim. Geminin 16. katına çıktım dayanamadım. Gerçekten yukarıdan çok güzel görünüyormuş. Biz şuradaki plajları böyle gezmiştik. Uca kadar gitmiştik arkadaşlar. Sonra geriye dönmüştük. Şehrin merkezi burasıydı. Bakın tepesinde bir kulelerin olduğu nokta en yüksek noktasıymış. Kenti birazcık böyle yamaçlara da kurmuş ama neredeyse hiçbir yapılaşma yok ama deniz de gayet güzel görünüyormuş yukarıdan. Vallahi çok keyifli geçiyor. Bak gemimizin en üst katı bu. Bunu ben size ilk bölümde anlatmıştım. İzlemediyseniz onu izleyip ona göre plan yapın. Keyif yapa yapa kruzla yolculuk yapacağız. Bak mesela millet gelmiş havuzda takılıyorlar. Bu gemi mesela adult only, hiç çocuk olmuyor. Böyle bir tercihte de bulunabiliyorsunuz isterseniz. Ben hepsinin detaylarını zaten açıklamaya yazarım yine. Çok güzel her şeye rağmen şu güneş oldu mu işin keyfi daha bir başka oluyor. Size her şeyi anlatacağım derken aç kaldım. Yemek yemeyi unuttum. Başım dönmeye başladı. Yemek yemeye gidiyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız yine her videoda yaptığınız gibi Instagram'da beni etiketleyip paylaşır mısınız dostlar? Story'lerinizde de özellikle oradan görebiliyorum. Böyle insanlar televizyonlarının başında böyle ailecek oturmuşlar. İzliyorlar. Çok ilginç. Hiç bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Demek ki doğru yolda devam ediyoruz. Bir de algoritma için beğenilerinizi ve yorumlarınızı yazar mısınız? Mesela şöyle bir yorum yazabilirsiniz. Deniz sıradaki ülke neresi? diye bekliyorum. Çünkü böyle bir algoritması var YouTube'un. O zaman daha çok öneriyor ve en azından siz hani bildirimleri açsanız bile bazen önünüze düşmeyebiliyor ya. İşte bu yorum ve beğeniler sayesinde önünüze düşüp her paylaştığım bölümden haberdar olabiliyorsunuz. Acıktım. Hadi bir yemeği hak ettim. Şimdi biz neredeyiz? 15. kata geldim. Bu asansörle direkt geliyorsun zaten. Şurada restoranımız var. Yemeğimizi yiyelim. Bugün böyle bol ekmekli bir şeyler yemek istiyorum. Şurada pizza gibi bir şey yapmışlar. Buranın hamburgerleri de çok lezzetli. Yani beklentilerimin mesela çok üstündeydi. Gerçekten iyi hamburger yapıyorlar. Burada böyle anında hemen omlet vesaire yaptırabiliyorsunuz. Bak ızgara tavuk var. Daha önce göstermedim sanırım, tam emin değilim. Ama burası da sushi reyonu. Hemen şundan içerisine paketleyip koyuyorlar. Böyle bir dünya sushi var. Hangisinden isterseniz alabiliyorsunuz. Şu manzaraya karşı yemeğinizi yiyorsunuz. Keyifli. Güzel. Yani bunu arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz. Çift olarak da bu yolculukları yapabilirsiniz. Ben şu ana kadar kruz yolculuğundan, böyle dev gemilerle yolculuk yapmaktan şahsen çok keyif aldım. Ve çok da konforlu. Bu bir ülkeyi keşfetmek mi, orayı yaşamak mı, deneyimlemek mi? Hayır, değil. Bu kruz yolculuğunu ve o coğrafyaya dair birazcık tecrübe edinmeye dair bir seyahat aslında. O yüzden tamamen seçimden ibaret aslında. Ben mesela Dominik'e muhtemelen bir daha gideceğim zaten. Örneğin önceki videolarda anlatmıştım. Tam anlamıyla yaşamak için değil, bunu deneyimlemek için öneriyorum.
Az önce geminin 16. katındaki o basket sahasında çok güzel böyle oyunlar oynadık. O kadar yorulmuşum ki baygın biraz dinlendim. Akşam yemeği için hiçbir yere rezervasyon dahi yapmadık. Önceki bölümde anlatmıştım, geminin içerisinde restoranlara isterseniz rezervasyon yapabiliyorsunuz ama şurada bir şey dikkatimizi çekti. Bunu yemeye karar verdik. Yani birçok restorandakinden bile iyi görünüyordu. Roast beef yapmışlar. Öf dedik. Tazesi geldi ha. Bakayım. Yenisi mi geldi? Kaynanası sevecek. Abi şimdi etin tadına bakacağım. Çok güzel. Abi. Harika. Pamuk gibi. Restorandan iyi mi? Vallahi daha iyi restoranlar. Bellenmedi mi? Et konuşuyordu. Vereyim mi parça? Yok. Vallahi sulu suluydu. Bugün iyi yattığımız yeri beğeniriz gençlere de afiyet olsun. Gece oldu, bakın geminin içinde nasıl bir parti var. Burayı parti alanına çevirmişler. Günaydın. Dün o kadar böyle adayı gezdikten sonra yorulmuşuz, hızlı bir yemek derken gece bir de gemide parti yaptılar. Bildiğiniz gece kulübü gibi diskoyu kurmuşlar. İnsanlar sabah kadar eğlendi ama ben erkenden uyudum. Şimdi Santa Cruz'dan artık ayrılıyoruz. Bu yolculuğumuzda gidebileceğimiz en aşağı noktaya kadar gittik Karayipler'de. İsteseydik belki daha o Karayiplerin sonuna kadar gidip Venezuela'ya kadar ulaşabilirsiniz pek tabii ki. Sonuçta bu denizlerin hepsinin sonunun çıktığı yerler belli. Güney Amerika ülkeleri. Ama bizim artık geriye dönmemiz lazımdı. Çünkü bu 8 günlük turun 2 günü yolda geçecek arkadaşlar. Koca 48-50 saat okyanusun içerisinden, Karayipler Denizi'nin içerisinden ilerleyerek Bahamalara gideceğiz. Ve Bahamalar benim 105. ülkem olacak. Aslında Türkiye'de insanlar bu gemi yolculuklarını daha çok Bahamalarla biliyor. Tamam, Karayipler Denizi de ünlü ama Bahamalar daha çok talep gören bir yer. O yüzden bu yolculuğumuzda bu gemi şirketinin de en son rotası Bahamalar ülkesi. Bahamalar bir ülke olacak. Şu ana kadar bir tek size Dominik'i ülke olarak göstermiştim. Ne Santa Cruz adası ne de Porto Rico bir ülke değildi. İşte ilk defa bu gemi yolculuğumda sizlere Dominik'ten sonra daha doğrusu bir ülke göstereceğim ve Bahamaları izleyeceksiniz. 50-60 saatlik yolculuğum boyunca bu videoların kurgularıyla, yeni dünya turumun planlarıyla ve aynı zamanda şuralarda keyif yaparak, spor yaparak geçirmeyi düşünüyorum. Dün de mesela tenis falan oynamıştık. Çok keyifliydi. Burada yürüyüş yapabiliyorum. 250 metre uzunluğunda bir koşu pisti. Şöyle yol boyu havuzlarda keyif yapabiliyorsunuz. Ve en güzeli de şahane bir güneşin keyfini alarak yolculuğu yapıyor olmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ülkem dünya turumda artık 105. ülkem Bahamalar olacak. Bildirimleri açın. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de eksik etmeyin dostlar. 105. ülkem Bahamalar'da yine bu gemiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese Karayipler'den selamlar. Was it the hustling or the player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions, prostitutes?